Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte bir başka Picasso hırkası yapıyoruz. Bu hırkaya tersine Picasso da diyebiliriz aslında. Bu defa motiflerimizi tek renk olarak kullanıp, ki ben siyah seçtim, sizler dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Zemin rengi olarak da artan iplerimden oluşturduğum yumaklarımı kullanıyorum. Bu yumakların yapımını bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Çünkü çok defa birlikte ördük. Çok kez de anlattım. Hem shorts videolarında mevcut hem de yapım videosu olarak paylaşmıştım. Tekrardan söylediğim gibi yumak ve motifin yapımını açıklama kısmına bırakacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu hırkanın yapımında 3 milim tığ kullanıyorum. Ördüğüm motiflerim 5 sıra halinde basit kare motifler. Her bir motifim 11 santim birleştirme sırası olmaksızın. Toplamda 67 motif örüyorum. 67 motifli öreceğim hırkam 36'dan 42 bedene kadar uyumlu olacaktır. Tabii ki 36'daki duruşu 42 beden istiyorsa motiflerini bir sıra fazla örmelerini öneririm. Ya da ben arkayı 5'li hazırlıyorum. 5'li yerine kol altına motif yerleştirilebilir. Bununla ilgili detayı videonun sonunda bırakmış olacağım. Öyleyse 67 tane 5 sıra halinde basit kare motiflerimizi hazırladıktan sonra birleştirme kısmına geçelim. Arkayı 5x5 25 olarak birleştiriyorum. Önleri 6x2 12 + 12 24 olarak hazırlıyorum. Kolları ise 9 + 9 18 olarak hazırladığımda 67 tane motifle tamamlamış oluyorum hırkamı. Ben bir tane kolun yapımını, yani 3x3 9 tane motiften oluşan kolun yapımını sizlerle yapacağım ki bu şekilde de birleştirmeyi göstermiş olabileyim. Öyleyse birleşmeye geçelim. 3x3 9 tane motifi bu şekilde birleştiriyor olacağım. Arka motifleri de 5x5 şeklinde aynı bu tarz önüme yerleştirip birleştiriyorum. Aynı mantık. Yani benim burada kolu birleştirdiğimi kavradıktan sonra çok rahatlıkla hırkanın her yerine uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen yukarı doğru kaydırıyorum ve bir tane motifimi alıyorum. Bir tane motifimin iki kenarını örmeye başlayacağım. Şöyle ipimden ilmeğimi çıkardıktan sonra hemen bir köşesinin içine 2 tane ikili trabzan örelim. Daha sonra sırasıyla tüm trabzanların üstüne bir tane ikili trabzan örüyoruz bu kenarda. Arkada da ipi yatırıp üstüne örüyorum. Gizleyebilmek adına. Hem sağlamlaştırmak hem gizlemek. Kenarın sonuna kadar ilerleyelim. İlk kenarın örümünü tamamlayıp köşeye geldim. Köşede ise 2 tane ikili trabzanımı önce örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip 2 adet ikili trabzan daha aynı köşe boşluğunun içine örelim. Sonrasında bu kenarın sonuna kadar da her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örmeye devam edelim.
Bu kenarın sonuna geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. 2 zincir çektikten sonra sıradaki motifi alıyorum. Burada iki kenarı tamamladım. Sıradaki motifi aldım. Tığımın üstüne ip aldıktan sonra yeni motifimin bir köşesine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane ikili trabzanı da buradaki ilk trabzanımın tepesine örüp, yani buradaki sayıyı 3 adeti tamamladıktan sonra artık arka arkaya baktırıp buradan sayıyorum. 1 2 3. Üçüncünün tepesine batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Tığımın üstüne ip alıp burada yeniden 3 tane ikili trabzan örelim. Tığdan çıkıp sayalım. 1 2 3. 3'e batıp çıkartalım ilmeğimizi. Yeniden 3 tane ikili trabzan, tığdan çıkıp 1 2 3. Tüm kenar boyunca aynı mantıkla ilerliyoruz. Sayıyorum. 1 2 3. 1 2 3. Son 3 tane trabzanım kaldı. Üstüne ördüm. 1 2 3'ü sayıp üçüncüye batıyorum. Ve köşe boşluğuna gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de zincir çekip köşede olduğum için tığdan öyle çıkalım. Şu köşeye batıp ilmeğimi içinden çıkardıktan sonra bir de zincir çekip aynı köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzanımızı örelim ve trabzanlarımızın üstüne ikili trabzanları örmeye devam edelim. Bu şekilde bu kenarı geçelim. Daha sonra bu kenarı da örüp üstüne 3. motifi ekleyelim. Bu kenarın sonuna geldiğimde yine 2 tane zincirimi çektim ve hemen üstüne yeni motifimi aldığımda ilk olarak nasıl başlıyordum? Hemen yeni motifin yüzü bana bakarken önce köşesine 2 tane ikili trabzan, daha sonra da ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüp sırt sırta verdirip saymaya başlıyordum. Üçüncünün tepesine batıp ilmeği çıkartıyoruz. Yani bunun üstüne eklediğimin aynısını bunun üstüne eklerken uyguluyorum. Bu kenarı birleştirdikten sonra bu kenarı ve bu kenarı örelim. Daha sonra dönüp, çünkü 3 tane olduğu için motifim dönüyorum. Eğer bu beden motifim olup 5'e tamamlasaydım üstüne bir tane daha örecektim. Daha uzun bir ırk örüyor olsaydım daha da uzunlamasına gidecektim. Şimdi kol olduğu için 3 çarpı 3 olduğu için yeterli. Bu kenarı geçiyorum. Bu kenarı geçiyorum. Buraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi de göstereyim. Bu kenarı döndüğümde buradaki köşenin içine gelip bakın buraya kadar geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu ikisinin birleştiği yerin ortasındaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıp tığımdaki, bakın şimdi buraya battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmeğimin de içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıp buradaki köşenin içine de diğer 2 tane ikili trabzanı örüp kenarların üstüne ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde buradaki geçişte de buraya geldiğimde yine bu köşenin içine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, buraya batacağım. Kaydırarak ipimi çıkartıp bu kenarın sonuna kadar örmeye devam edelim.
Buraya kadar geldim. Bu köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zinciri çektim. Sıradaki motifi alıyorum. Artık bir üste 3 tane motifimizi eklemeye başlayacağız. Şimdi hemen yeni motifi aynı üst üste eklediğimiz motiflerdeki gibi birleştirmeye başlıyorum. Yüzleri bana dönükken köşesinin içine 2 tane önce, daha sonra trabzanın tepesine 1 tane ikili trabzan örüp döndürüyorum. Ve buradan yine saymaya başlıyorum. İlmeği arasından geçirip göstermiş olduğum teknikle bu kenarı 3 motifin birleştiği ortak köşeye kadar devam edelim. Birleştikleri köşeye geldiğimde oraya kadar aynen ilerledim. Şimdi buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve burada bu ikisinin birleştiği tam olarak orta noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincirimi daha çekiyorum ve aynı mantıkla kenarın sonuna kadar örmeye devam edelim. Bu motifi de böylelikle yerleştirmiş oldum. Şimdi sıradaki motifimi alıyorum ve hemen bir köşesi yine ön yüzleri bana bakarken içine batıp bir köşesinin önce 2 tanemi, sonra da trabzanın üstüne bir tane daha olarak bacak sayımı 3'e çıkartıyorum ve bu şekilde birleşmeye devam edeceğim. Buradan ne yapıyorduk? Hemen sayıp üçüncüyü buluyordum. İlmeğimi içinden çıkarttıktan sonra yeniden 3 taneyi buraya örüyorum. Eminim artık bu birleşme mantığını kavradık. Sadece geçişlerden hangi noktaya battığımı göstermem gerekiyor. Onun için de buraya kadar ilerleyip oradaki de geçişi birlikte yaptıktan sonra birleşme ile ilgili herhangi bir farklı yapım teknik kalmayacak. Buraya kadar ilerledim. Geldiğimde yine köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen bir zincirimi çekip tığdan çıkıyorum. Bu defa da bu üçünün, bakınız, üçünün kesiştiği tam olarak şu noktanın içine batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir de zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzan, daha sonra ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu kenarı birleştirdim. Sıra bu iki kenarda şu anda. Dördüncü motifi eklerken. Burada yine üçüncüyü saydım. İlmeğimi içinden çıkarttım. Aynen devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan. Tığdan çıkıyorum. 3 tane sayıp içinden geçiriyorum. Şurayı da hemen size göstermek isterim. Kenarın sonuna kadar ilerlediğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp burada da bir zincir çekiyorum. Bakın bulunduğum noktada. Buradaki yine iki motifin birleştiği yere batıp ilmeğimi arasından çıkartıp aynı mantıkla kenar örmeye devam ediyorum. Burayı kadar dikkatle izleyip kavrayan tüm örgü sever dostlarım çok rahatlıkla artık diledikleri sayıdaki motifi bu teknikle birbirine birleştirebilecektir. Ben de şimdi bu kenarın sonuna geleceğim. Hemen üçüncü motifi, yani bu sıradaki üçüncü motifi alıp buraya ekleyeceğim. Bu motifimi bu üçünün ortasına eklediğim gibi yeni motifi de bu üçünün ortasına birleştireceğim. Mantık kavrandı diye düşünerek ben 9 tane motifi birleştirip geliyorum. Daha sonra ön parçaları nasıl örüp bedene ekleyeceğiz göstermek isterim. 9 motifle oluşan kol parçasını tamamladım. İki kenarını açık bıraktım. Çünkü birisi kol evine yerleşecek. Diğer kenarda öbür tarafta birleşip kol formunu alacak. Eğer benim bu arka parçam olsaydı 5x5 25'lik hem burayı geçecektim örüp hem de burayı geçecektim. Yani hemen göstermek istiyorum. Bakınız burada olduğu gibi.
bütün kenarlarını örüp tamamlayacaktım. Daha sonra bu arka parçasını ön iki parçayla birleşmek üzere ters çeviriyorum. Önüme alıyorum ve sağ sol parçayı üstüne yerleştirip birleşmeye başlıyorum. Bu hırkamızda önleri arkaya göre bir motif sırası daha uzun ördüm. Çünkü şu üste gelen, omuzda kalan motifleri şöyle hemen gösteriyorum. Bakınız. Bir yarısını öne, yarısını arkaya koyarak omuz motifi de çalışmış olacağım. Bu hırkada bu şekilde çalışıyorum. Şimdi bunun içinde sağ ve soldaki parçaları 12 adetten hazırladım. Sağımdaki parçayı örerken, yani şu parçamı eklemeye şu şekilde devam ettim. Önce bunu aldım. Sonra üstüne bunu aldım. Sonra bunu. Sonra bunu derken aşağıya kadar 6 motifi dikey şekilde ekledim. Daha sonra kenarını geçip yukarı geldiğimde diğer 6'yı da yanına aynı mantıkla dikey şekilde ekledim ve bu parçayı bu alt kenardan kol evine kadar, yani tam olarak şurası bizim kol evimiz olacak. Bu 3 motif de bizim kolumuzu birleştireceğimiz yer olacak. Bu şekilde devam edeceğim. Bu tarafta ise dikey değil, buradaki gibi değil, yatay bir birleştirme yapıyoruz. Bunun için de ne yapıyorum? Önce bunu alıyorum. Sonra bunu böyle iki kenarına geçip yanına bunu alıyorum. Sonra bunu buraya birleştirdikten sonra şu şekilde dolanıyorum. Üstüne bunu derken yine bunu birleştirip bunu yine birleştiriyorum. Bunu üst kenar açık kalacak şekilde, üst iki kenar açık kalacak şekilde yatay birleştirmemi yapıyorum ve bu iki kenarı üst iki kenarla birleştirip omuz oluşturup kol evimi de oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu söylediklerimi fiilen pratikte de beraberce yapıp yerine yerleştirelim. İlk bu parçayı buradan başlayarak karşılıklı birleştirelim. İki kenarı elime aldım. Buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum burada. Ve hemen karşıdaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra karşılıklı birleştirmeye göstermiş olduğum mantıkla başlıyorum. Önce köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Sonrasında İlk trabzanın tepesine bir ikili trabzan, sonra burada üçüncüyü bulup içinden geçiriyorum. Bu kısımda netlik vardır diye düşünüyorum. Anlaşılmamış bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Sadece şuraya kadar aynen devam edelim. Şuradaki geçişi nasıl yaptığımı size göstermek isterim. Buraya kadar ilerledim. Aynı göstermiş olduğum şekilde. Şimdi son üçlüyü ördüm. Burada son üçlüyü birleştirdikten sonra buradaki köşenin içine geliyorum. Diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip bu ikisinin ortasına batıyorum. İlmeğimi çıkartıp tığımdan çıkıyorum. Arkada şu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeğimi battığım noktadan geçirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki köşenin içine geliyorum. Buranın da diğer 2 tane ikili trabzanını örüp trabzanın üstüne de bir trabzan ördükten sonra kaldığım yerden karşılıklı yine aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Düğümleri de mümkün olduğunca bu şekilde arkada bırakarak, ki bırakılıyor. Biraz eliniz alışınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. O görüntüyü, kirli görüntüyü hani almadan hep arkada bırakarak ilerliyorum. Şimdi kol altına kadar, şimdi şuradaki geçişi de size göstermek istedim. Bakın ne kadar düzgün, güzel bir geçiş oldu. Kol altına kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Kol altına geldiğimizde kol evini oluşturacağız. Tam olarak kol altına doğru geldiğimde birlikte yapalım istedim bu kısmı yine.
Buradan hemen ilmeğimi çıkartıp arka taraftaki birleştikleri noktadan da ilmeği geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip artık kol evini oluşturacağım için bu kenar, bu kenar ve bu kenar ayrı birleşmeden örülecek. 3 motiflik kol evi oluşmuş olacak. Bunun için de omuza kadar aynı mantıkla bu kenarı örmeye başlıyorum. Omuz kısmına kadar bu kenarı birleşmeksizin örerek geldim. Bu köşeye geldiğimde de yine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Şimdi hemen omuzu bu iki motifi arkadaki iki motifle birleştirerek arka tarafı omuz kısmını oluşturmuş olacağım. Aynı mantıkla yine iki kenarı birleştirelim. Sonuna doğru ilerlediğimde artık bu kısmı bu köşeye gelip içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu kısımda tığımdan çıkıp ilk olarak arkadaki şu orta kısımla birleşiyorum. Daha sonra bir zincir de buradan çekip gelip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle şu şekilde kilitliyorum. Bir tarafını yerine yerleştirmiş olduk. Şurada hemen kol evimi de göstermek isterim. Omuzdan gelen bir motif tepede, ön ve arkada da birer motiflik alan var. 3x3 9 motiflik parçayı buraya birleştirerek kolu oluşturmuş olacağız. Ama şimdi diğer tarafı yerine ekleyelim. Bu tarafta üst iki kenarı diğer arka parçanın iki kenarıyla birleştirerek başlayacağız. Ortada bir tane motifimiz kalmış oluyor. Onu hatırlatmak isterim. Şimdi burada hemen köşeye 2 tane örmüştüm. Bir de zincirimi çekiyorum. Ve bu arkadaki ikisinin birleştiği noktanın şöyle iç kısmına batıp ilmeğimi oradan çıkartacağım. Daha sonrasında da göstermiş olduğum teknikle üst iki kenarı birleştirmeye başlayalım. Kenara doğru ilerledim. Üst iki kenarı birleştirip şimdi burada bir zincir çekip buradaki kenarın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir daha çekip bakın üst iki kenarı birleştirmiş oldum. Şimdi burada bu ve bu motifin kenarını herhangi bir yerle birleşmeden şuraya kadar öreceğim. İki kenarı. İki kenarı bu şekilde birleşmeden örerek geçtim. Şimdi bu üstteki iki motifi omuz için yukarı doğru kaldırıyorum ve buradan itibaren aşağı kadar karşılıklı kenarları birleştirerek hırkanın bu tarafının da formunu vermiş olacağız. Bunun için ilk önce burada bir zincir çektim. Şu ortadan kaydırarak ilmeğimin de içinden geçirdikten sonra arka taraftaki orta noktaya batıp ilmeğim arasından çıkartıyorum ve karşılıklı kenarları birleştirmeye başlıyorum. Son bu etek ucuna kadar ilerlerken istedim ki buradaki geçişi, bitirişi ve üste çıkışı birlikte yapalım. Şimdi bu köşedeyim artık. Buranın diğer iki tane ikili trabzanını örüp bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp bu arkadaki
köşe boşluğunun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip ilk örmüş olduğum trabzanımın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve artık hırkamın etrafını böyle tam kol altına denk gelen kısımda kaldığım için örmeye başlayacağım. Etrafını lastik öreceğim. İlk sıram trabzanla, yani ilk lastik sıramı trabzanla başlıyorum, ikili. Bulunduğum noktada bakınız şu şekilde yükseliyorum. İlmeğimi yükselttim. Parmağımla ilmeğimi tutuyorum. Döndürüp tığımın üstüne alıyorum. Hemen kendi dibime batıp arkadan ipi battığım noktadan çıkartıyorum. İlk olarak çıkarttığım ilmeğin içinden, daha sonra tığa doladığım ilmeğin arkasından çıkardıktan sonra örüyorum ve ilk yalancı trabzanımı tamamlamış oldum. Alttaki her ikili trabzanın tepesine birer ikili trabzan örmeye başlıyorum. Yani bu sıra benim sadece ikili trabzanları ördüğüm sıra. Birkaç noktada geçişleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu sırayı ikili trabzanlarla tamamlayıp bir üste çıktığımızda artık lastiğimizin örümüne başlayacağız. İki motifin birleştiği köşeyi şöyle geçiyorum. Bir tane ilk köşe boşluğunun içine örüyorum. Bir tane birleştikleri noktaya, bir tane de buradaki köşe boşluğunun içine, yani 3 trabzanla bir motiften diğer motife geçiş yapıyorum. Şimdi burada da köşeye kadar aynen trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Köşeye geldiğimde ise ilk önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip aynı köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve trabzanların üstüne örmeye devam edelim. İkili trabzanlarımızı ta ki ensedeki motife gelinceye kadar oradaki geçişte birlikte yapalım. Ensedeki kısma geldim. Ortada kalan motifim bu. 2 tane böyle köşem var. Şimdi buradaki geçişi nasıl yaptığımı da sizlere göstermek istiyorum. Önce burada trabzanımı örüyorum, sonuncu kalan. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Bir tane köşenin içine örüyorum, ikili trabzan. Bir tane bu birleştikleri ortak noktaya batıp örüyorum. Aslında aynı motiften motife geçişteki o köşelerde yaptığımın aynısını burada da uyguluyorum. Bir tane de buradaki köşeye örüp trabzanlarımın üstüne örmeye devam ediyorum diğer köşeye kadar. Aynı işlemi diğer köşede de tekrarlıyorum. Önce yine köşenin içine bir tane ikili trabzan, daha sonra birleştikleri ortak noktaya bir ikili trabzan, buradaki köşe boşluğuna bir ikili trabzan derken hemen trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Buradan sonra başladığım noktaya kadar farklı bir işlem yok. Trabzanlarımızı örüp bir üste birlikte çıkalım. İlk trabzan sıramın sonuna geliyorum. Şimdi bir üste çıkacağız. Oraya birlikte çıkalım istedim. Şuradaki köşe boşluğunun trabzanını öreyim. Bu ortadaki, burada direkt trabzanın üstüne çıkarak başlamıştım. Bu ortadakini de örmemiştim. Bir de bu köşeninkini de yine örmemiştim. Onu da örüyorum. Ve kaydırma yöntemiyle hemen trabzanın tepesine şu şekilde kaydırarak geliyorum. Daha sonra ise artık lastik örümüne başlayacağım için trabzanlarımı önce öne sonra arkaya sırasıyla örmeye başlayacağım. Yani şu şekilde ilk olarak yükseldim. Döndürdüğüm trabzanı tığımın tepesine aldım. Bu defa dibine batmıyorum. Çünkü neden? Trabzanları öne ve arkaya alarak öreceğim için trabzanımı öne aldım. Ve üstüne ilk trabzanımı ördüm.
Şimdi sırada trabzanı arkaya alarak örmek var ve öne, arkaya. Öne nasıl alıyorum? Tığımı şuradan batırıp trabzanı öne aldıktan sonra ilmeğimi çıkartıp örüyorum. Arkaya alırken de arkadan tığımı batırıp trabzanı arkaya aldıktan sonra üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Köşeye kadar farklı hiçbir şey yok. Lastik örümünü devam ettireyim. Köşeyi birlikte örelim. Lastik örerken köşeye yaklaştım. Birlikte örelim istedim. Hemen sırasıyla örmeye devam ederken buradaki trabzanımı öne alıyorum. Hemen boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincir çekiyorum ve yeniden 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve sıradaki trabzanımı öne alarak başlıyorum. Sırasıyla bütün trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Ensede de hiçbir farkı yok. Aynı işlemi yapacağım. Bir üste birlikte çıkalım. Yani enseye geldiğimde de sırada önden örmekse önden, arkadan örmekse arkadan bütün trabzanlarımı aynı mantıkla öreceğim. Hemen şimdi ne demek istediğimi enseyi göstererek anlatmak istiyorum. Şimdi burası benim ensem. Buraya geldim. Diyelim ki önden, arkadan, önden. Yani hiçbir toplama, herhangi bir işlem yapmıyorum. Sırasıyla ne geliyorsa gelişini örüyorum. Bir üste yalnız yine birlikte çıkalım ki lastik sırasında da bir üste yine göstermek istiyorum nasıl çıktığımı. Lastiğimin ikinci sırasını da tamamlıyorum. İstedim ki üçüncü sıraya da birlikte çıkalım. Şimdi bunun için de sırasıyla yine bütün trabzanlarımı örüyorum. Buraya geldiğimde bakın şimdi bir tane trabzan bununla yan yana olduğunda sıra öne alarak örmekte ya, bununla ikisi yan yana öne alınarak örüleceği için ben bunu burada es geçip şöyle yapacağım. Yani bakın kaydırarak hemen bunun tepesine geleceğim. Orada bir hem toparlama eksiltme yapacağım. Zaten eteğim yeteri kadar geniş olduğundan bir tane trabzanı araya yedirmemde herhangi bir sakınca yok. Buraya geldim. Yükseldim. Tuttum. Üstüne döndürdüm. Ve hemen öne alarak trabzanımı örüyorum. İlk trabzanımı da bu şekilde örmüş oldum. Yine sırasıyla artık trabzanları örmeye devam ediyorum. Bunu artık kendi zevkinize göre, genişletmek istediğiniz bedene göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi böyle öreceğim, bakacağım. Kaçıncı sırada hoşuma giderse orada duracağım. Son sırada bitirmeyi de birlikte yapacağız. Çünkü hani trabzanların örgüsü bittikten sonra son sırada biliyorsunuz farklı bir teknikle bitirme yapıyorum. Orada buluşalım. Lastik sıramı 5 sıra olarak örmek istedim. Yani 5. sıra benim son sıram olacak. Son sıraya geldiğimde artık köşede bir tık farklı bir şey yapıyorum. O da şu. Şimdi oraya kadar ilerleyelim. Yine sırasıyla trabzanlarımı örüyorum. Buraya geldiğimde boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüp 2 tane sık iğne örüp geriden bir tane ikili trabzan örüyorum. Yani köşelerde ördüğüm 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yerine bir tane örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Sonrasında bir tane daha ördükten sonra öyle devam ediyorum. Şöyle göstermek isterim size. Şimdi bir üste artık çıktığımızda son bitiş sıramızı öreceğiz.
Bu sıramızın da artık sonuna geldim. Sonuncu trabzanı örüyorum arkadan. Burada ilk görmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak geliyorum. Ve artık buradan sonra yapacağım işlem şöyle olacak. Arkadaki bu V'lerin şu arkasındaki kısımlara batıp bir sık iğne öreceğim. Şu şekilde. V'lerin arka kısmına batıyorum sadece. Bu da farklı bir teknik. Önden V'lerin önünden kaydırma yaparak da ördüğüm oldu. Yani aslında o kadar çok fazla teknik var ki içinize sinen, beğendiğinizi deneyebilirsiniz. Diğer lastikli örgülerimi izleyip sizin en çok hoşunuza giden hangisi ise onu uygulayabilirsiniz. Her defasında hemen hemen farklı teknikler uyguluyorum kendimce. Şimdi köşeye kadar bu mantıkla ilerliyorum. Köşeye geldiğimde ise nasıl bir geçiş yaptığımı sizlere göstereceğim. Şöyle göstereyim bakın. Köşeye kadar ilerledim. Aynı mantıkla bakınız şöyle göstereyim hemen size. Şimdi ise hemen buraya batıyorum. Köşenin içine 3 tane sık iğnemi örüp yine aynı mantıkla trabzanlarımın üstüne batarak bakın içerideki V'nin içerideki dişine sık iğnelerimi örüyorum. Şöylece. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde örerek devam edeyim. Daha sonra kol parçasını kol evine nasıl yerleştireceğiz görelim. Etrafını tamamladıktan sonra ben kolun birini de kol evine şu şekilde yerleştirdim. Bakınız. Bir omza şöyle bakın. Bir de karşılıklı. Şimdi aynı şekilde buraya da birlikte yerleştireceğiz. Kol evini önüme alacağım. Hazırladığım bu kol parçasını da alıp hemen yerine yerleştirmeye başlayalım. Bu şekilde tam olarak önüme aldım kol evini, parçayı da aldım. Burada hemen örerken bir zincir çekiyorum. Şu kol altının olduğu yeri şu şekilde alıyorum bakın. Tam orta noktasına bulup batacağım. Tam ortaya battıktan sonra bu ilmeği içinden geçiriyorum koltuk altında. Şöyle bir de zincir çektikten sonra hemen köşe boşluğumun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra karşıda 1 2 3'ü sayıp üçüncüye batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı birleştirme tekniğimi uygulayarak devam edeceğim. Buraya yine geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine karşıda hemen sayıyorum. 1 2 3'üncüyü bulup ilmeğimi içinden çıkartıp yeniden aşağıda örmeye devam ediyorum. Aynen bu şekilde bu parçayı kol evine yerleştiriyor olacağım. Şuradaki geçişi de yine birlikte yapalım. Koltuk altına doğru yaklaştığımda orayı birlikte geçelim ve kolun bu yan tarafına birlikte başlayalım istedim. Burada en son 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane sayıp buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra köşeye gelip 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekip kol altına yeniden hepsinin birleştiği noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde 3 motifi kol evine yerleştirmiş oldum. Şimdi yanlardan kol parçasının formunu vermeye sıra geldi. Şimdi burada 3 taneyi ördüm. Hemen karşıda 1 2 3'ü sayıp ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı mantıkla karşılıklı kenarları birleştirerek formunu verelim ve hemen beraberce kol ağzının örümüne geçelim. Orada da minik bir işlemimiz var.
Sonrasında da hırkamızı tamamlamış olacağız. Yani buraya kadar birleşmeye devam ediyorum. Kenarı birleştirerek kol ağzına kadar yaklaştım. Kol ağzına geldiğimde burada köşenin içine hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Buradaki köşeden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Burada hemen lastik örümüne başlayacağım. Şöyle çok minik bir detay yapacağız kol ağzına. Bakınız şurada göstereyim. Çünkü kolun uzunluğu yeteri kadar uygun. Daha geniş örmek isteyenler tabii ki örebilirler. Hemen lastik örümüne başlayacağım için ilmeğimi yükselttim. Tığımın üstüne aldım. Hemen üstünde bulunduğum trabzanı öne alarak lastiğe örmeye başladım. Şimdi sıra arkaya alarak örmekte. Öndekini ördüm. Öne. Arkaya. Aynen göstermiş olduğum şekilde lastiği örmeye devam edelim. Şuradaki geçişi göstereyim. Bu kısma geldiğimde yine hep sırasıyla örerek devam ettim. Şurada yalnız bakın. Buradaki köşeye bir tane ikili trabzan, sonra da buradaki köşeye bir tane ikili trabzan örüp tekrardan lastik örmeye devam ediyorum. Köşelerdeki geçişi, yani bir sonraki köşelerde de aynı işlemi yapacağım. Sonrasında birinci sırayı tamamladıktan sonra yukarıya çıkacağız. Başladığım noktaya yaklaşırken burayı da birlikte geçelim istedim. Çünkü buradaki köşeleri örmemiştik. Oraları da örüyorum. Ve artık bu trabzanın tepesine kaydırarak geldikten sonra ilmeklerin arkasına batarak sık iğnemi örüp kol ağzını da tamamlıyorum. Yani hırkanın etrafında yaptığım işlemin aynısını burada da son sırada uyguluyorum. Başladığımız noktaya kadar devam edelim. Evet efendim, videomuzun sonuna geldik. En sevdiğimiz kısım ne diyoruz? Final diyoruz. Böyle 36'dan 42 bedene kadar rahatlıkla uyum sağlayacak bir hırka ördük. Boyumuz 75 santim. Enimizi tam açtığımızda ise 120 santim bir hırkamız oldu. Toplamda 700 gram ip kullandım. Bu 700 gramın 450 gramı siyah ip, 250 gramı ise zemin rengimiz hazırladığım toplardan, yani bunlardan, yumaklardan 250 gram gitti. 450 gram da siyah gitti. Bunu belirtmek isterim. Hırkayı büyütmek isteyenler, yani 44 beden üstü aynı bu şekilde arkası beşli olarak devam etmek istiyorsa motiflerini bir sıra fazla örmesi yeterli. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 5 sırada benimle aynı ölçüye ulaştınızsa bir sıra büyütmeniz yeterli. Yoksa benim 5 sıramdan zaten sizin 5 sıranız küçükse bir sıra büyütseniz de bu ölçüye ulaşacaksınızdır hemen hemen. Bunun da altını çizeyim. Yani sıra sayımızdan ziyade santimlerimize dikkat edin. Santimlerimizin ne kadar uyumlu olduğuna. Ancak şöyle de büyütebiliriz hırkamızı. Motifleri büyütmek yerine arkayı 4 motif yapıp kol altlarına birer motif yerleştirerek tam açtığımızda 10 motife ulaştırırız ve 10 motifle çok rahatlıkla 50 beden üstüne hırkamızı uygun örmüş oluruz. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca benim beden büyütme videolarım mevcut kanalda. Hırkalara örümüne başlamadan evvel o videoları izlemenizde de fayda var. Bunu da belirtmek istiyorum. Yorum ve beğenilerinizle beni desteklemek isterseniz hemen altta bir kalbe dokunup bir de yorum bırakırsanız, bir de abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Zira desteğiniz çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir kalbinizi unutmayınız efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.